Askeri bir geminin Türkiye'den çıkıp şu güzergahı izleyerek ta New York'a gitmesi ve hiç yakıt ikmali yapmadan geri dönmesi mümkün mü? Ya da başka bir soru sorayım. Yine askeri bir geminin 750 kilometre çevresindeki, yani anlaşılır olsun diye şöyle karada uygularsak, bu kadar bir alandaki bütün hava hedeflerini tespit edebilmesi mümkün mü? Bakın, gemi şu noktada olacak. Ya da bir askeri geminin 3000 eve yetecek kadar elektrik üretmesi mümkün mü? Örnekler astronomik geldiyse sizi MUGEM'le tanıştırayım. Çünkü hepsi mümkün. İşte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bunların hepsini mümkün kılan Türkiye'nin ilk milli uçak gemisini konuşuyoruz. Çünkü ilk uçak gemimizden harika haberler var. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Türkiye'nin milli uçak gemisini inşa ediyor olması zaten başlı başına bir flash haber. Bu cümle her söylendiğinde Türk savunma sanayinin gelişim sürecini az çok bilen herkes için yeniden heyecan kaynağı oluyor. Çünkü bundan 10 yıl önce bile böyle bir şeyi hayal edemezdik. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye 36 savaş gemisini aynı anda inşa ediyor ve bunlardan biri uçak gemisi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bilenler için büyük olay bu ve bu konuda yaşanan her gelişme önemli. Tabii ki böylesine büyük bir projeden bahsettiğinizde akla ilk gelen şey bunun ne zaman envantere gireceği oluyor. Milli uçak gemimiz için bu tarih belli oldu. Aynı zamanda projenin ne durumda olduğu ile ilgili çok yeni bilgiler ve gelişmeler de var. Hepsini konuşacağız. Ama öncesinde genel anlamda gemimizden bir bahsedelim. Çünkü daha önce konuşmadık bu kanalda. Türkiye'nin milli uçak gemisinin özellikleri neler? Öncelikle bu proje için Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak ifadesini kullandığımızda akla TCG Anadolu geliyor. Hani o da uçak gemisiydi diye sorular gelebiliyor. TCG Anadolu aslında bir çıkarma gemisi. Normalde bu gemiler LHD sınıfı olarak geçiyor. Helikopterlere ev sahipliği yapıyorlar. Ama dikey iniş kalkışlı savaş uçakları ortaya çıktığından beri bu gemiler mini uçak gemileri olarak da anılmaya başlandı. Çünkü TCG Anadolu'dan F-35B savaş uçağı kullanabilirsiniz. Ama tabii ki bizim öyle bir imkanımız yok. Biz o yüzden bunu SİHA gemisine dönüştürdük. Yani TCG Anadolu şu an dünyanın ilk SİHA gemisi. Eğer F-35 savaş uçağının dikey iniş kalkışlı modeline sahip olsaydık şu an inşa ettiğimiz gemi ikinci uçak gemimiz olabilirdi. Öyle bir imkanımız olmadığı için şu an ilk uçak gemimizi inşa ediyoruz. Zaten aslına baktığınız zaman boyutlar anlamında filan da gerçek bir uçak gemisini ilk defa inşa ediyoruz şu anda. Gemimizin üzerinde 2 kalkış ve 1 iniş pisti var. En az 50 insanlı ve insansız hava aracı bu gemiden operasyonlara katılabilecek. En az 50 diyorum çünkü insansız sistemler devreye girince sayı biraz daha artabilir. Ve bizim için öncelik her zaman insansız sistemler. Geleceğin savaş konsepti bu sistemlere ağırlık vermeyi gerektiriyor. Daha da önemlisi bizim en iyi olduğumuz konu bu. En iyi olduğunuz konunun üzerine daha yoğun çalışmanız elbette en mantıklısı. Ama unutmamak lazım ki insanlı savaş uçakları daha çok uzun süre hava savaşlarının belirleyici unsuru olmaya devam edecek. Yani 6. nesil savaş uçakları gelse bile yine bunlar insanlı uçaklar olacaklar ve insansız uçaklarla birlikte operasyonlara çıkacaklar. O yüzden insanlı savaş uçaklarına ev sahipliği yapacak olması da önemli tabii ki bizim için. Burada milli savaş uçağımız Kaan devreye girecek. Uçak gemimiz operasyona çıktığında pistinde hemen havalanmaya hazır 20 uçak bulunacak. Hangarında da 30 uçak yer alacak. Kaan'ı 6. nesil bir savaş uçağına dönüştürdüğümüzü düşünün. Milli uçak gemimiz tamamlanmış. Aynı anda gemide Kaan ve insansız savaş uçaklarımız var. Bir bölgeye operasyona gidiliyor ve Kaan yanında 9-10 insansız savaş uçağıyla birlikte havalanıp operasyon gerçekleştiriyor. Nasıl bir potansiyel ortaya çıkacak anlatmama gerek yoktur muhtemelen. O yüzden uçak gemimizin özelliklerini konuşmaya devam edelim. Bu gemide 500 civarı personel görev yapacak. Uzunluğu 285 metre, genişliği 72 metre, 60 bin ton deplasmanı var ve asgari hızı 25 knot. Yani kilometreye çevirirsek yaklaşık 40 kilometre. Yakıt ikmali yapmadan 10 bin deniz mili seyir yapabiliyor. Yine kilometreye çevirirsek 18 bin kilometreden fazla
fazla bir menzil demek bu. Bunu daha net anlatmak gerekirse milli uçak gemimiz Türkiye'den ayrıldıktan sonra New York'a gidip geri gelebilecek. Bu seyir boyunca yakıt ikmaline ihtiyacı yok. Ciddi bir potansiyel bu. Geminin inşa süreci tamamen Türkiye'deki tersanelerde gerçekleştiriliyor. Daha da önemlisi yerlilik oranı çok yüksek. TCG Anadolu'da yerlilik oranı %70'ti. Bu gemide %80'in üzerine çıkacak. %90'lara yaklaşması bekleniyor. Gemide çok ciddi bir katmanlı hava savunma ağı olacak. 32 adet Midlas hücresi yer alıyor ve bu uzun ve orta menzilli hava savunma kabiliyeti anlamına geliyor. Midlas sadece hava savunma füzesi anlamına da gelmiyor bu arada. Bu sistemden uçak gemimiz seyir füzesi de fırlatabiliyor, balistik füzede. Haliyle 32 hücreli Midlas'lı uçak gemimiz kara hedeflerine karşı da saldırılar gerçekleştirebilecek. Yakın hava savunması için de gemide 4 adet gökdeniz sistemi var. Yani geminin kendisini 360 derece koruması için gereken katmanlı hava savunma ağı gemiye yerleştiriliyor. Ama tabii ki sadece bu değil. Uçak gemileri tek başlarına seyre çıkmıyorlar. Milli uçak gemimizin etrafında da onu koruyacak savaş gemilerimiz olacak. Daha da önemlisi uçak gemileri savaş uçakları taşıdıkları için savunmasını uzaktan başlatıyor. Çünkü bu savaş uçakları sürekli devriye atıyorlar. Ki Türkiye bu devriye işini Bayraktar TB3'lerle yapacağı için hem çok daha uzun menzilde hem de çok daha uzun sürelerde düşük maliyetle bu devriye işini daha etkili şekilde gerçekleştirecek. Yani normal bir uçak gemisine göre çok daha korunaklı bir gemimiz olacak. Silah sistemleri dışında uçak gemimizde 4 adet LM-2500 gaz türbini var. Bu türbinleri Türk donanması Barbaros ve Gabya sınıfı fırkateynlerde de kullanıyor. İniş kalkış için ise Stobar sistemi kullanılacak. Bu sistem uçağın kalkışta mancınık kullanmadığı sistem. Eğimli bir atlama rampası var. Bir de uçak kendi motorunun gücünü kullanıyor. İniş yaparken de yakalama halatları devreye giriyor. Dikey iniş kalkışı savaş uçaklarını kullanmayacağımız için, yani geleneksel savaş uçaklarını kullanacağımız için bu sistem daha mantıklı. Yani kısacası artık tam anlamıyla bir uçak gemisine sahip oluyoruz. Aslında bunu anlatmak için rakipleriyle küçük bir karşılaştırma yapabiliriz. Mesele daha iyi anlaşılır. Sonrasında da uçak gemimizle ilgili son gelen bilgilerden bahsederiz. Milli uçak gemimiz bizim SİHA gemimiz olan TCG Anadolu ile ABD'nin gelişmiş modern bir uçak gemisinin arasında konumlanıyor. Mesela ABD Akdeniz'e USS Gerald R. Ford uçak gemisini getirmişti. Daha önce de bu konu gündemimizde olduğu için bu gemiyi ele alalım. Zaten onların en modern gemisi bu. TCG Anadolu 231 metre uzunluğa sahip. Yeni uçak gemimiz 285 metre. ABD'nin uçak gemisi ise 337 metre uzunluğa sahip. TCG Anadolu'nun genişliği 32 metre. Yeni uçak gemimizin 72 metre. ABD'nin uçak gemisinin genişliği ise 78 metre. TCG Anadolu'nun deplasmanı yani taşırdığı su 27 bin ton civarı. Yeni uçak gemimizde bu rakam 60 bin ton. ABD'nin uçak gemisinde ise 100 bin ton. TCG Anadolu'nun hızı 25 kilometre. Milli uçak gemimizin 40 kilometre. ABD'nin uçak gemisinin hızı ise 56 kilometre. TCG Anadolu'da 30 ile 50 arası insansız hava aracı görev yapabiliyor. Yeni uçak gemimizde 50'den fazla insanlı ya da insansız savaş uçağı görev yapacak. ABD'nin uçak gemisinde 75 savaş uçağı görev yapıyor. Yani dediğim gibi TCG Anadolu ile modern bir ABD uçak gemisinin arasında konumlanıyor MUGEM. ABD'nin uçak gemisine daha yakın kısımda yer alıyor elbette. Tabii karşılaştırmayı ABD'nin uçak gemisiyle yaptığımızda böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Mesela Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisini ele alsak durum tamamen değişir. Çünkü onun uzunluğu 261 metre, deplasmanı 42.500 ton, hızı 27 knot. Yani MUGEM Fransa'nın uçak gemisinden daha büyük, silah sistemleri bakımından da daha gelişmiş olacak. Peki şimdi gelelim esas kısma. Bu konuda son gelen bilgiler neler? Önce hemen tarihten bahsedelim. Yani ne zaman envantere alınacağından. İstanbul Tersanesi Komutanı milli uçak gemimizin 2030 yılına kalmadan teslim edileceğini duyurdu. Gemi 2027-2028 gibi denize indirilecek ve 2030 öncesinde teslim edilecek. Çok iddialı bir tarih. Çünkü bu geminin ilk saç kesimi Ocak 2025'te yapıldı. Yani bu yıl 5 yıl dolmadan bir uçak gemisinin inşa edilip teslim edilmesi gerçekten kolay iş değil. Yapılabilir mi derseniz zor da olsa yapılabilir. Çünkü bunu tamamen Türkiye geliştiriyor. Mesela şu an uçuş rampasının inşası devam ediyor. Bu rampa tamamlandığında hemen Baykar ve TUSAŞ'a verilecek. Bu iki firma karada bu rampayı kullanarak uçuş testlerini gerçekleştirecekler. Gemiden ilk etapta Bayraktar TB3, TUSAŞ Anka 3, Hürjet ve Kızılelma havalanacak. Sonra milli muharip uçak Kaan gemiye konuşlandırılacak. Yani 2030 yılından önce Hürjet, Anka 3, Kızılelma ve TB3'ün milli uçak gemimizden havalandığını hep birlikte izleyeceğiz inşallah. Yeni gelen haberler bununla sınırlı değil. Teknofest Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi Forumu düzenlendi. Orada da önemli açıklamalar yapıldı. Buna göre şu an geminin elektrik sistemi tasarımı ve dizaynı yapıldı. Milli uçak gemimizde kurulu güç 40 megawatt olacak. Yani aynı anda 3000 evi besleyebilecek kadar büyük bir kapasiteden bahsediyoruz. 6600 voltla yüksek gerilim kademesine çıkıldı. Çünkü gemideki silah sistemleri, radarlar falan yüksek güç istiyorlar. Daha da önemlisi uçak gemimiz
gemimize Çafrat radarı yerleştirildi. Bu çok önemli. Çünkü birincisi radarlar deniz platformlarının gözü kulağıdır. Daha da önemlisi yani ikincisi Çafrat 750 kilometre menzile sahip. Dünyada hiçbir uçak gemisinde böyle bir radar potansiyeli yok. Muadilleri kendisine yönelen tehditleri 400 kilometre civarı bir mesafeden tespit edebiliyorken milli uçak gemimiz 750 kilometre gibi bir mesafeden tespit edebilecek. Son olarak da elektronik harp kabiliyetine değinmek lazım. Dünyada birçok uçak gemisinde olmayan elektronik harp sistemi milli uçak gemimize yerleştirildi. Yine hiçbir uçak gemisinde bulunmayan, su altından gelebilecek tehditlere karşı uçak gemisini koruyan sonar ve su altı karıştırma sistemleri uçak gemimize yerleştirildi. Yani kısacası Türkiye olabileceğin en iyisini inşa ediyor şu anda ve bunu 5 yıldan kısa bir sürede teslim etmeyi vaat ediyor. Yerlilik oranı yüksek olduğu için bu kadar kısa bir sürede teslim edebilme ihtimali var. Ve yine buna güvenerek diyorum ki inşallah kısa bir sürede milli uçak gemimizden, milli insansız savaş uçaklarımızın ve milli savaş uçağımızın havalandığını hep birlikte şahit olacağız. İşte o gün bu coğrafya için yepyeni bir dönem başlamış olacak. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.